Selamlar, EFC 25'te yeni bir Success bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle birlikte bölgesel amatörlükteyiz ve bölgesel amatörlükte Kahta 02 Spor'un Success'ini gerçekleştireceğiz. Kahta 02 Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda en son karşılaşmasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda gayet iyi ilerliyor. Şu an Kahta 02 Spor efendim. Ve Success'i bilmeyenler için kısa açıklayayım. Aslında kanalımda oldukça mevcut Success videoları ve beni eski tanıyanlar bilirler. Benim kendi bulduğum bir içerik bu. Ne yapıyoruz? Şimdi mesela Kahta 02 Spor'u aldık ya, hiçbir şeyine dokunmuyoruz. Sadece takımın kadrosuna bakıyoruz. İşte oyun planına bakıyoruz. Ardından grubuna bakıyoruz ve sonrasında simülasyonu gerçekleştiriyoruz. Simülasyonun sonunda da Kahta 02 Spor ligde kalmış mı? Düşmüş mü? Yükselmiş mi? Yoksa iyi bir şekilde playoff'a mı kalmış, kalmamış mı, ilerlemiş mi, ilerlememiş mi? Kısacası takımın durumunu analiz ettiğimiz bir içerik efendim. Ve Kahta 02 Spor'la da bölümümüz o zaman başlasın efendim. Evet, öncelikle tabii ki de bölümümüzde takım yönetimine girerek takım birbiriyle kimya uyuyor mu ve nasıl bir planda oynuyorlar ona göz atacağız efendim sizlerle beraber. Hemen şurada altını çizmek istiyorum. Yamada Bölgesel Amatör Lig'deki takımlar geçen yıldan bu yıla kadar Bölgesel Amatör Lig takımlarının kadroları orijinal değil. Bu yüzden ben Kahta 02 Spor'un şu an elimde bulduğum mevcut kadrosundan isimleri gerçekleştirdim. Epey bir gerçekleştirdim. Bayağı bir fazla oyuncunun ismini gerçekleştirdim. Gerçeğe dönüştürdüm. Bunun altını çizeyim. Normalde Yamada kadrolar gerçek değil efendim. Kahta 02 Spor'u gerçek bulunca gerçekleştirdim. O yüzden bunu da belirteyim. Normalde Yamada Bölgesel Amatörlük takımlarının kadroları orijinal değil. Bunu da altını çiziyorum ve takım yönetimine giriyoruz efendim. Gördüğünüz üzere takım bu şekilde. Birçok oyuncunun dediğim gibi ismini değiştirdim. Şu Eroğlu'yu buradan değiştirelim. İsimlerini değiştirdim ve günümüzdeki gerçek kadrosuna ulaştı. Kadro gördüğünüz üzere efendim. Şu şekilde bir kadrosu var. Artı verenler 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane oyuncu, yine de gayet iyi bence. Birbirlerine artı veriyor. Yedekler de artı veriyor. Rezerv takımda bu şekilde artı verenler mevcut efendim. Şimdi tabii ben kadroyu yenilediğim için kadrodan şimdi oyunculara bakabiliriz. Birçok oyuncu gerçek ismini yaptığım için buradan güncel kadrosunu görüyoruz Kahta 02 Spor'un. Teker teker sizlere göstereyim. Evet, gördüğünüz üzere bu şekilde de bir kadrosu mevcut. Bu takımı düzelttiğim için gösterdim. Mesela diğer bölgesel amatör takımlar çekersem büyük ihtimalle uğraşmam, çünkü zor oluyor takımların, orijinal takımların şey yapmak. Hani kadrolarını düzeltmek. O yüzden diğerlerini de çekersem kadro merkezinden göstermem. Genel olarak takım yönetiminden gösterir çıkar geçeriz efendim. Bunu da söyleyeyim. Şimdi puan durumuna gelelim. Biz grup 8'de mücadele ediyoruz. Grup 10 grup var. Hemen ben sizlere şöyle göstereyim. Grupta mücadele edeceğimiz 16 takımmışız biz. Grup 9'a geçelim. Grup 9'da 16 takım. Grup 10 17 takım. Grup 1'e geldik. Grup 1 14 takım. Grup 2 15 takım. Grup 3 15 takım. Gördüğünüz üzere hızlı gittim bir anda. Grup 4 15 takım. Grup 5 15 takım. Grup 6 14 takım. Grup 7
15'te grup 8'de biz vardık. Evet, grup 8'de de biz varız. Şimdi tabii ki de direkt birinciler çıkıyor. Playoff yoktu bildiğim kadarıyla. Daha önceden çektiğim videoları silmiştim. Bölgesel amatörlükte bayağı bir takımın kadrosunu çekmiştim. 2025 2024-2025 sezonu çekmiştim. Kanaldan sildim. Ama bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla daha doğrusu, bölgesel amatörlükte birinciler direkt çıkıyor. Diğerleri çıkamıyor. Playoff diye bir şey yok ve bölgesel amatörlüktekiler Ziraat Türkiye Kupası'na katılmıyor. Bunların da sizlere bilgisini vermiş olayım efendim. Infoları verelim ve şimdi sizlerle ne yapıyoruz? Direkt sezon sonuna geçiyoruz. Sezon sonuna geçip duruma göre bakacağız. Artık Kahta 02 Spor sezon sonunda ne yapmış ne etmiş göreceğiz efendim. Sezonda Mart'ın 16'sında bitiyormuş. O zaman biz de Mart'ın 16'sına doğru geçelim ve Kahta 02 Spor bölgesel amatörlükte başarılı olur muydu? Saksesimizde öğrenelim. Haydi sezon sonuna doğru geçiyoruz. Evet, geldik sezon sonuna, gördüğünüz üzere efendim. Çıkıyoruz ve bakalım ne olmuş ne bitmiş Kahta 02 Spor görelim. Hemen isterseniz şöyle bir Denizli Spor'dan başlayalım. Denizli Spor'dan başlayalım, evet. Grup 10'da Denizli Spor'dan başlayalım, doğru. Denizli Spor birinci olmuş 63 puanla ve bir üst lige 3. lige yükselmiş. Şöyle grup 10'u da göstermiş olayım efendim. Grup 10'da da takımlar bu şekilde dağılmış. Grup 9'a geri gidiyoruz. Burhaniye Belediyespor 63 puanla bir üst lige yükselmiş. Diğer takımların da durumlarını sizlere göstermiş oluyorum. Grup 8'de biz vardık. Grup 8'de geldiğimizde de Kahta 02 Spor bölgesel amatörlükte 30 haftanın sonunda 7 galibiyet, 7 beraberlik, 16 mağlubiyet almış. 45 atılan golle karşısında 63 gol görüp eksi 18 avarajla 28 puanla bölgesel amatörlükte kalmış. Alt ligi vardı, illa böyle süper amatörlük falan filan var bildiğim kadarıyla. Oraya düşmüş sayılıyor aslında ama Yama'da sadece bölgesel amatörlük olduğu için bölgesel amatörlükte kalmış durumda. Yani Success'imizde Kahta 02 Spor başarılı olamamış maalesef ama şöyle çıkarak diğer takımları da sizlere göstermek istiyoruz. Bizim grubumuzda da Kelkit 58 puanla bir üst lige yükselmiş. Grup 7'ye geldiğimizde Kınık Spor'u görüyoruz. Kınık Spor 3. lige yükselmiş. Grup 6'da Tortum Spor bir üst lige yükselmiş. Diğer takımlar grup 5'te Maçka Belediyespor, herhalde doğru söylediysem, o yükselmiş. Sonrasında grup 4'te Maltepe Spor'u görüyorum. O yükselmiş. Grup 3'e geldiğimizde Gaziantep Gücü yükselmiş. 3. lige Gölcük Spor grup 2'de yükselen takım olmuş. Ve son grubumuz, yani daha doğrusu ilk grubumuz Malafatya Spor. Burada yükselen takım olmuş efendim, bu şekilde de görmüş olduk. Çıkıp kadroya bakacağım. Takım yönetimi kadronun son halinde sizlere göstermiş olayım efendim. Tabi bölgesel amatörlük olunca takımların, yani daha doğrusu oyuncuların overall'ları haliyle düşük. Tabii ki de başarılı olup olmaması bu faktör oluyor. Başarılı olmamasının bir faktörü de takım birbirine kimya uyumu. Gördüğünüz üzere hiçbir takım kimya vermiyor. Artı falan veren yok gördüğünüz üzere. Ve bu da etkiliyor haliyle. Bu şekilde de son halini takım yönteminden oyuncuların görmüş olduk efendim. Videomuzun burada sonuna geliyoruz artık. Tabii ki de şimdi kendi ilinizi seyrettiğiniz için başarılı olmasını istiyorsunuz tabii ki de, doğal olarak, normal olarak, ama bu Success'in içeriği böyle. Yani başarılı olamadık diye de böyle işte takılmayın. Sonuçta bir oyun, yani oyunda simülasyon etmiş oluyoruz. Bunlara çok takılmayın ama Success'imizde bu durumda oldu. Kahta 02 Spor 15. sırada bitirdi. Benim Success içeriğimde başarılı olamadı. Eğer bir üst lige falan çıksaydı başarılı olur diyecektik ama olamadı diyoruz. Evet, farklı Success videolarıyla yine karşınızda olmaya çalışacağım. Rebel'larla karşınızda olmaya çalışacağım. Farklı içeriklerle yine karşınızda olmaya çalışacağım. Videoya like atarsanız, yorum bırakırsanız ve abone olursanız hem destek olmuş olursunuz hem de motive etmiş olursunuz. Farklı videolarda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim. Bay bay.